Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar, ben Gül. Bulaşık makinenizi mahvetmek istemiyorsanız eğer bu videodaki hataları yapmayın. Makine programlarında ön yıkama programı vardır ve kapsülü doğru göze yerleştirmediğimiz zaman kapsüldeki deterjanın bir kısmı ön yıkamayla birlikte akıp gider ve makinede çok az bir miktarda kalır. Ön yıkama esnasında tabaklarda, tencerelerde bulunan kurumuş yemek artıklarının daha kolay yumuşaması ve daha kolay temizlenmesi için bir çay kaşığı dolusu karbonat ekliyorum. Tabletle birlikte eklemedim, makinenin kapağına ekledim ön yıkamada hemen çözülebilsin diye. Karbonat yerine bulaşık makinesi sıvı deterjanı da ekleyebilirsiniz. Yine bir damla kullanacağım, çok fazla eklemiyorum. Bir damladan fazla deterjan çok fazla köpürmelere neden olabilir. Bu işlemlere başlamadan önce ellerime tek kullanımlık eldiven kullanıyorum. Makinenin alt sepetini çıkardım. Islak havlumu da alıyorum. Kapağın altındaki siyah contalar su ve deterjan çok fazla ulaşmadığı için her zaman kirli kalır. Haftada bir kez bu contaları ıslak havlu ile temizleyelim. Çok fazla kir çıktığını göreceksiniz. Islak havluyu elimize almışken kapağın kenarlarını da silelim. Buralara da deterjan ve su değmediği için hep kirli kalıyor. Parlatıcı bölmesine parlatıcı eklemeye gerek yok. Tabletlerin içerisinde yeteri kadar parlatıcı bulunuyor. Bunun yerine sirke ekleyebilirsiniz. Beyaz sirke, alıç sirkesi, üzüm sirkesi veya elma sirkesi kullanmayı tercih ediyorum. Bardakları sepete yerleştirirken düz bir şekilde yerleştirirseniz eğer yıkama esnasında bardakların yukarı bölmesinde su kalır. Bu da çizgilere ve damlalara neden olur. Bardakları ve fincanları her zaman sepetin eğimli olan bölgesine yerleştirmeye dikkat ediyorum. Kaseleri yerleştirirken de aynı işlemi uyguluyorum. Düz bıraktığım zaman üzerinde bu şekilde su birikiyor ve sular tabağın üzerinde akarak çizgilere ve su damlacıklarına neden oluyor. Ayrıca yıkama esnasında kirli sular tabağın üzerinde kalabiliyor. Alt sepete tabakları yerleştirirken çok sık bir şekilde yerleştirmiyorum. Tabakları karışık halde de yerleştirmiyorum. Düz olan tabakları bir tarafa, çukur olan tabakları da bir tarafa yerleştiriyorum. Böylece tabaklar daha rahat bir şekilde yıkanıyor ve suları daha kolay bir şekilde süzülüyor. Çatal, kaşık ve bıçakları sepete yerleştirirken bunların yerleşimine de dikkat ediyorum. Böyle gelişigüzel yerleştirmiyoruz. Aralarında yemek artıkları kalabiliyor. Sepetin kapağını kullanıyorum. Kapağını kapatıyorum ve her bir göze bir tane gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bıçakları mümkün olduğu kadar makinede yıkamamaya dikkat ediyorum. Yine de makineye yerleştirmek isterseniz bıçağın uç kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirmeye dikkat edelim. Elimize herhangi bir zararı olmasın. Sepetin kapağını açık kullanacaksam kaşıkları ve çatalları bu şekilde yerleştiriyorum. Pervaneler zamanla daha az su püskürtmeye başlar. Bunun nedeni içerisinde kireçler veya yemek artıkları dolar ve gözleri tıkayabilir. Bunları açmanın basit bir yolu var. Elimize bir kürdan alalım ve bu gözleri kürdanla açalım. Bu işlemi yaparken kürdanı kırmamaya dikkat edelim. Deterjanlı sıcak su ile yıkayarak tamamen kuruduktan sonra yerine yerleştirelim. Alttaki pervaneyi yerine yerleştirdim. Elimle hafifçe bastırdım. Yukarıdaki pervaneyi de böyle takıyorum. Hafifçe döndürelim
Hepsi bu kadar. Makineyi kullanma sıklığına göre 2 haftada bir kere veya ayda bir kere filtrelerini çıkartarak temizliyorum. Filtreler çok fazla kirleniyor, yağlanıyor, yemek artıkları birikiyor. Bu da makinenin performansını düşürüyor. Makinenin filtresini deterjanlı sıcak su ile süngerle yıkıyorum. Bazen de makinenin alt sepetine yerleştirerek makineyi çalıştırıyorum ve bu şekilde temizliyorum. Bulaşık makineleri için özel tasarlanmış olan makine temizleyicilerini ayda bir kez alarak makineye yerleştirelim. Bunun haricinde tabağın içerisine bir miktar beyaz sirke ekliyorum ve bunu makinenin üst rafına bırakıyorum. Sirkeyi direkt olarak makinenin içerisine boşaltmıyorum. Yıkama esnasında makine sirkeyi alır ve bu şekilde temizler. Makine temizliğinde en yüksek sıcaklıktaki programı tercih ediyorum. Makinenin içerisindeki yağların, kirlerin çözülmesi gerekiyor. Günlük bulaşık yıkamalarımda bazen en yüksek sıcaklığı tercih ediyorum. Makinenin yüksek sıcaklıkta çalıştırılmaya da ihtiyacı var. İçerisindeki yağların, kirlerin çözülebilmesi için bunu yapmak gerekiyor. Filtre temizlendi ve tekrar yerine yerleştiriyorum. Bu arada beni nerelerden izlediğinizi çok merak ediyorum. Hangi şehirden, hangi ülkeden izlediğinizi yorumlar kısmından yazarsanız çok mutlu olurum. Bulaşıklarımızı tabletten hariç farklı kimyasallarla temizlemeyelim. Bunlar bulaşık makinesine zarar verir. Çamaşır suyu, krem deterjan, yağ çöz gibi deterjanları direkt olarak bulaşıklara püskürtmeyelim. Ayrıca makineyi bu sert tellerle de temizlemeyelim. Makinenin içerisini çizersiniz. Deterjan alırken paketin üzerindeki son tüketim tarihine dikkat ediyorum. Tarihi yaklaşmış olan paketleri almıyorum. Bayat olan deterjanlar bardakları, tabakları çiziyor. Makineye zarar veriyor. Bu nedenle bayat olan tabletleri, deterjanları asla kullanmıyorum. Videomun yavaş yavaş sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere.